Dedektif Sarah Chen, Boston Polis Departmanı'nın en genç şube müdürüydü. 32 yaşında, keskin zekası ve detaylara olan takıntısıyla tanınırdı. Soğuk bir Kasım akşamı, masasındaki telefon çaldığında evrak işleriyle boğuşuyordu. "Chen," dedi, telefonun ahizesini kulağına götürürken. "Dedektif, Beacon Hill'de bir durum var, acil gelmeniz gerekiyor." Çağrı merkezindeki görevlinin sesinde alışılmadık bir gerginlik vardı. Sarah cebine rozetini atıp paltonu kapladı. Dışarısı karanlık ve yağmurlu bir geceydi. Beacon Hill, Boston'ın en eski ve en zengin mahallelerinden biriydi. Dar sokaklarında tarihi evler sıralanırdı. Adrese vardığında, polisin mavi-kırmızı ışıkları eskimiş bir Viktoryan tarzı konağı aydınlatıyordu. Kapıda bekleyen genç memur Rodriguez ona doğru yaklaştı. "İçeride ne var Rodriguez?" diye sordu Sarah. "Anlatması zor dedektif. Kendiniz görseniz iyi olur." Rodriguez'in yüzü solgundu. Sarah eve girdi. Holün havasında eski kitaplar ve nemli ahşap kokusu vardı. Merdivenlerden yukarı çıktıkları zaman, ikinci katta uzun bir koridor belirdi. Koridorun sonunda açık bir kapı vardı. Odaya girdiğinde gördüğü manzara karşısında nefesi kesildi. Oda tamamen boştu, sadece duvarlarda yüzlerce fotoğraf asılıydı. Her fotoğraf aynı şeyi gösteriyordu, bir labirent. Ama her biri farklı bir açıdan çekilmişti, sanki fotoğrafı çeken kişi labirentin içinde dolaşmıştı. Odanın ortasında tek bir sandalye vardı ve sandalyede hayatında görmediği kadar ürkütücü bir not vardı. Eski bir daktilo ile yazılmıştı. Oyun başladı. İlk ipucu, bir adam öldü ama kimse fark etmedi. Sarah eldiven giyip notu dikkatlice inceledi. Kağıt eskiydi, belki de 50-60 yıllık. Ama mürekkep tazeydi, birkaç saat öncesine ait olabilirdi. "Evin sahibi kim?" diye sordu Rodriguez'e. "Profesör Jonathan Whitmore. MIT'de matematik profesörüydü. 3 gün önce emekli oldu. Komşusu kapının açık olduğunu görüp polisi aramış. Profesör nerede? Kayıp. Evde hiçbir şey yok. Telefonu, cüzdanı, hiçbir şey." Sarah duvarlardaki fotoğraflara yakından baktı. Labirent gerçekti. Taş duvarlardan, yosun tutan köşelerden, çatlamış zeminden belliydi. Ama neredeydi bu labirent? Fotoğraflardan birinin arkasında küçük bir yazı fark etti, 7 Kasım 1967 giriş. 1967, diye mırıldandı. 59 yıl önce. Sarah telefonunu çıkarıp tüm fotoğrafları çekti. Laboratuvara göndermesi gerekecekti. Ama içindeki bir şeyler ona bu işin aceleyle çözülmesi gerektiğini söylüyordu. Ertesi sabah erkenden ofisindeydi. Bilgisayar ekranının önünde saatlerce Profesör Whitmore hakkında her şeyi araştırdı. Adam 92 yaşındaydı, dul, çocuğu yoktu. Topoloji ve geometri üzerine onlarca makale yazmıştı. Ama araştırmalarının çoğu teorikti. Labirentlerle ilgili hiçbir şey yoktu. Kapısı vuruldu. Genç bir kadın içeri girdi. Laboratuvar teknisyeni Maya Patel'di. "Dedektif, fotoğraflar üzerinde çalıştım. İlginç bir şey buldum." Maya laptopunu Sarah'ın masasına koydu. Ekranda fotoğraflardan biri büyütülmüştü. "Bakın, duvardaki bu çatlak. Şimdi başka bir fotoğrafı gösteriyorum." Maya başka bir fotoğraf açtı. Aynı çatlak ama farklı bir açıdan. "Bu fotoğrafları sırayla koyarsak." Maya hızlı bir şekilde yazılım üzerinde fotoğrafları birleştirdi. Ekranda bir harita belirdi. "Labirentin haritası. Bu bir labirent değil," dedi Maya. "Bir yer altı tünel sistemi. Ve biliyor musunuz nerede olduğunu buldum." Sarah öne eğildi. Boston'un tam altında. 1800'lerin sonunda inşa edilmiş eski bir metro projesi. Hiç tamamlanmamış. Kayıtlara göre 1890'da kapatılmış. Sarah'ın kalbi hızlandı. "Girişi nerede? Tam olarak bilmiyorum ama araştırmalarıma göre Beacon Hill'in altından geçiyordu." Sarah ayağa fırladı. "Benimle gel. Rodriguez'i de çağır." Öğleden sonra saat 3'te, 3 kişilik ekip Beacon Hill'deki eski bir mezarlığın önünde duruyordu. Maya'nın araştırmasına göre, girişlerden biri burada olmalıydı. "Burası delice," dedi Rodriguez. 130 yıllık bir tünelde ne yapacağız? "Cevaplar bulacağız," dedi Sarah kararlılıkla. Mezarlığın arka köşesinde, yosunla kaplı taş bir yapı vardı. Üzerindeki yazı okunmuyordu. Sarah fener çıkarıp yapının etrafını inceledi. Arka tarafta eski bir demir kapı vardı. Paslanmış ama sağlamdı. Rodriguez kapıya omuz attı.
İkinci denemede kapı gıcırdayarak açıldı. İçerisi zifiri karanlıktı ve nemli toprak kokusu burunlarına doldu. Merdivenler taştan yapılmıştı ve aşağı, yerin derinliklerine iniyordu. Sarah ilk adımı attı. Fenerin ışığı dar bir tüneli aydınlattı. İndikçe hava soğudu. Duvarlar nemliydi ve yerden su damlıyordu. 5 dakika sonra merdiven sona erdi. Önlerinde uzun bir koridor vardı. Duvarlarda aralıklarla el fenerleri asılıydı. Bunlar yeni, dedi Maya, fenerlerden birini inceleyerek. Belki birkaç haftalık. Sarah koridorda ilerledi. Her köşede yeni bir yol ayrılıyordu. Sağa, sola, düz. Gerçekten bir labirentti. Geri dönüş yolumuzu işaretleyelim, dedi Rodriguez, cebinden tebeşir çıkararak. İlerledikçe, duvarlarda işaretler görmeye başladılar. Oklar, sayılar, gizemli semboller. Sarah bunların fotoğraflardaki işaretlerle aynı olduğunu fark etti. Sonra ilk notla karşılaştılar. Duvara yapıştırılmış bir kağıt parçası. İkinci ipucu, bir adam kayboldu ama kimse aramadı. Sarah notu dikkatlice okudu. Biri bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Koridorlar birbirine geçiyordu. Bazen geniş salonlara çıkıyorlar, bazen dar geçitlere giriyorlardı. Maya haritasıyla yönlerini bulmaya çalışıyordu ama yer altındaki yapı yüzey haritasıyla tam olarak örtüşmüyordu. Bir saat sonra, büyük bir odaya geldiler. Odanın ortasında eski bir masa vardı ve masanın üzerinde dizilmiş objeler, bir daktilo, eski fotoğraflar, bir günlük. Sarah günlüğü açtı. El yazısı titrekliydi. 15 Ekim 2024 artık vaktin geldiğini biliyorum. 57 yıldır taşıdığım bu sırrı artık mezara götüremem. Burayı bulana, gerçeği bilmelisin. 1967'de, bu tünellerde bir şey oldu. Bir şey ki Boston'u sonsuza dek değiştirdi ama kimse bilmedi. Çünkü hiç olmamış gibi davrandılar. Sarah sayfaları çevirdi. İlerleyen günlük kayıtları profesörün zihin durumunu gösteriyordu. 17 Ekim artık unutamıyorum. Her gece rüyalarımda görüyorum. Thomas'ın yüzünü, korku dolu gözlerini. Yardım et Jonathan, diye bağırışını. 20 Ekim başkaları da var. 5 kişiydik o gece. Şimdi sadece ben kaldım. Diğerleri yıllar içinde öldü. Doğal nedenlerden dediler. Ama ben biliyorum. Sır onları öldürdü. 25 Ekim polise gitsem? Hayır, kim inanır? 57 yıl önce bir adam öldü ve biz gizledik. 5 genç, o zamanlar sadece 20 yaşlarındaydık. MIT öğrencileri. Kimse bize inanmazdı. Sarah nefesini tuttu. Bir cinayet. 57 yıl önce. Günlüğün son sayfasında bir isim vardı, Thomas Hartley. Maya, bu ismi kayıtlarda ara, dedi Sarah. Maya telefonu çıkardı ama sinyal yoktu. Buradan çıkmam gerekecek. Rodriguez onunla git. Ben burada aramaya devam edeceğim. Rodriguez itiraz edecek gibi oldu ama Sarah'ın kararlı bakışı onu susturdu. İkisi geri döndüler. Sarah tek başına kaldı. Fenerinin ışığını odanın diğer köşelerine tuttu. Duvarda başka bir kapı vardı. Açtı. İçerisi daha küçük bir odaydı. Ve odanın ortasında bir iskelet yatıyordu. Sarah'ın tüyleri diken diken oldu. İskeletin kafatasında bir çatlak vardı. Cinayet. Yanında eski bir öğrenci kimliği vardı. MIT 1967. İsim, Thomas Hartley. 57 yıldır burada yatıyordu. Sarah cesedi incelemeye başladığında, arkasından bir ses duydu. Artık biliyorsunuz. Döndü. Karşısında yaşlı bir adam duruyordu. Profesör Whitmore. Siz, Sarah elini silahına götürdü. Korkmayın, dedi yaşlı adam. Sesi yorgun ve üzgündü. Sizi buraya ben getirdim. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Thomas Hartley'i siz mi öldürdünüz? Whitmore başını salladı. Hayır. Ama öldükten sonra onu buraya ben taşıdım. Hepimiz taşıdık. Ne oldu o gece? Yaşlı adam masaya yaslandı. 5 arkadaştık. MIT öğrencileri. Bu tünelleri keşfetmiştik. Burası bizim gizli yerimizdi. Eğlence, macera, gençliğin aptallığı. O gece Thomas içki içmişti. Sarhoştu. Tartışmaya başladı. Richard'la başka bir arkadaşımızla. Kavga etti. Richard onu itti. Thomas düştü. Kafası taşa çarptı. Kazaydı yani. Evet. Ama korktuk. İçki içiyorduk, yasa dışı yerlerde geziyorduk. MIT bizi atardı. Hayatlarımız biterdi. O yüzden, karar verdik. Kimse bilmeyecekti. Cesedi buraya sakladınız. Evet. Ailesi rapor verdi. Polis aradı. Ama bulamadılar. Sonunda vazgeçtiler.
Kayıp kişi olarak dosyalandı. Sarah öfkeyle baktı. 57 yıl ailesinden sakladınız. Whitmore'un gözlerinden yaşlar süzüldü. Hayatım boyunca pişman oldum. Her gün, başarılı bir profesör oldum, ödüller kazandım. Ama hep Thomas'ın hayaletini taşıdım. Diğer dördü, Richard 1985'te kalp krizinden öldü. Jennifer 1998'de kanserden. Michael 2010'da kaza geçirdi. Elizabeth geçen yıl öldü. Sadece ben kaldım. Ve nihayet itiraf etmeye karar verdiniz. Ölmeden önce, bu sırrı mezara götüremezdim. Sarah telefonu kontrol etti. Hala sinyal yoktu. Benimle geleceksiniz. İfade vereceksiniz. Biliyorum. Hazırım. Birlikte tünelden çıktıklarında, Rodriguez ve Maya yukarıda bekliyordu. Sarah durumu kısaca anlattı. Ertesi gün, Boston Polis Departmanı tarihinin en tuhaf davasını kapatmak için çalışıyordu. Profesör Jonathan Whitmore tam itirafta bulundu. Thomas Hartley'in ailesi şimdi yaşlı kardeşleri 57 yıl sonra neye uğradıklarını öğrendiler. Medya çılgına döndü. Boston'un en eski gözüme GECHNSIN'i çözüldü, manşetleri atıldı. Ama Sarah için en önemlisi başkaydı. Bir hafta sonra, Thomas Hartley düzgün bir cenaze töreninde gömüldü. Mezar taşına ailesi şu sözleri yazdırdı. Kayıp değil artık. Evinde. Sarah mezarlığı terk ederken, Profesör Whitmore'u düşündü. Yaşlı adam şimdi gözaltındaydı, yardım ve yataklıktan yargılanacaktı. Ama Sarah onun yüzündeki rahatlamayı görmüştü. 57 yıllık bir yükten kurtulmuştu. Bazen gerçek bir labirentten daha karmaşıktır, diye düşündü Sarah. Ve bazen çıkış yolu itiraftan geçer. Arabasına binerken, telefonunu kontrol etti. Yeni bir vaka. Hayat devam ediyordu. Ama bu dava onu değiştirmişti. Zaman bir sırrı gizleyebilir ama asla öldüremez. Gerçek er ya da geç ortaya çıkar. Labirentten her zaman bir çıkış vardır. Sadece cesaret gerekir adımları atmak için. Sarah arabasını çalıştırdı ama bir türlü gitmedi. Direksiyona yaslandı ve gözlerini kapattı. Bir şey eksikti. Whitmore'un hikayesinde tutmayan bir şeyler vardı. Telefonu çaldı. Maya'ydı. Dedektif, laboratuvar raporları geldi. Thomas Hartley'in iskeletini inceledik. Ve, kafatasındaki kırık, düşmeden kaynaklanmamış. Darbe açısı yanlış. Bu bir saldırı. Kasıtlı. Sarah'ın nabzı hızlandı. Emin misin? %100. Ve bir şey daha. İskeletin parmak kemiklerinde savunma yaralanmaları var, kendini korumaya çalışmış. Sarah motoru kapattı. Whitmore yalan söylüyor. Bir saat sonra Sarah gözaltı odasındaydı. Karşısında Profesör Whitmore sessizce oturuyordu. Tekrar konuşmamız gerek, dedi Sarah, önüne adli raporu koyarak. Whitmore raporu okudu. Yüzü kireç gibi oldu. Kaza değildi, dedi Sarah. Thomas öldürüldü. Kasıtlı olarak. Uzun bir sessizlik oldu. Whitmore'un elleri titriyordu. Ben öldürmedim, diye fısıldadı sonunda. İnanmalısınız. O zaman kim? Richard. Richard Mitchell. Ama sebebi. Whitmore durdu, gözleri tavanı süzdü. Sebebi çok daha karmaşık. Anlatın. Yaşlı adam derin bir nefes aldı. Size yarım gerçeği söyledim. Evet, 5 arkadaştık. Ama Thomas 6.'ydı. Ve Richard. Richard ondan nefret ediyordu. Neden? Para yüzünden. Hepimiz burslu öğrencilerdik. Fakir ailelerden geliyorduk. Ama Thomas farklıydı. Ailesi zengin değildi ama bir şey bulmuştu. Burada, tünellerde. Sarah öne eğildi. Ne bulmuştu? Altın. Eski bir kasa. 1800'lerin sonunda, bu tüneller inşa edilirken bir soygun olmuş. Hırsızlar ganimetleri burada saklamışlar ama yakalanmadan önce nereye sakladıklarını söyleyememişler. Thomas tesadüfen buldu. Küçük bir kasa, içinde 15 altın külçe. Ve Richard bunu öğrendi. Hepimiz öğrendik. Thomas paylaşmayı teklif etti. Beşer beşer bölüşecektik. Ama Richard daha fazlasını istedi. Ben buldum, dedi Thomas. Ben karar veririm. O gece tartıştılar. Richard, kontrol edemedi kendini. Sonra ne oldu? Kasa kayboldu. Richard aldığını söyledi ama hiç ortaya çıkmadı. Belki sattı, belki sakladı. Bilmiyorum. Ama Thomas'ın cesedini saklarken hepimiz suç ortağı olduk. Richard bizi tehdit etti. Biri konuşursa, hepimiz aşağı gideriz, dedi. Sarah ayağa kalktı. Richard Mitchell 1985'te öldü dediniz. Kalp krizi. Evet. Otopsi yapıldı mı?
Whitmore omuz silkti. Bilmiyorum. Neden önemli? Sarah kapıya yöneldi. Çünkü belki de kalp krizi değildi. Sarah ofisine döndüğünde Rodriguez bekliyordu. 1985 kayıtlarını buldum, dedi. Richard Mitchell, 50 yaşında, kalp krizinden öldü. Ama ilginç olan şu, ölümünden 3 gün önce bankadan büyük miktarda para çekmiş. 50.000 dolar. 1985'te 50.000 büyük paraydı. Evet, ve çektiği paranın hiçbir izi yok. Evinde, hesaplarında hiçbir yerde bulunamadı. Sarah düşündü. Diğerleri, Jennifer, Michael, Elizabeth. Rodriguez dosyaları masaya yaydı. Jennifer 1998'de kanserden öldü. Kayıtlara göre doğal. Ama ölümünden önce gizemli bir telefon almış. Kızı ifadesinde bahsetmiş. Annesi telefon sonrası çok korkmuş. Michael, 2010'da araba kazası. Tek başınaymış. Kaygan yolda kontrolü kaybetmiş. Ama kazadan bir hafta önce polis karakoluna gelmiş. Takip edildiğini söylemiş. Ama kimse ciddiye almamış. Elizabeth, geçen yıl, evinde düşüp kafasını çarpmış. 90 yaşındaydı. Komşusu bulmuş. Komşuya verdiği son ifadeye göre Elizabeth ona bir şey emanet etmek istiyormuş ama vaktim kalmadan ölmüş. Sarah masaya oturdu. Hepsi tesadüf olamaz. Ne düşünüyorsunuz? Birilerinin bu 5 kişiyi susturduğunu düşünüyorum. Birer birer. Ama kim? Neden? Sarah Whitmore'un sözlerini hatırladı. Altın, 15 külçe, 1800'lerin sonu. Bu sadece bir öğrenci cinayeti değildi. Çok daha büyük bir şeyin parçasıydı. Araştırma yap, dedi Rodriguez'e. 1890'ların sonunda Boston'da büyük bir soygun olmuş mu? Altın taşımacılığı, banka soygunu, herhangi bir şey. Rodriguez gitti. Sarah tünellerin fotoğraflarına tekrar baktı. Duvarlar, işaretler, sayılar. Bir şey onu rahatsız ediyordu ama ne olduğunu çıkaramıyordu. Telefonu çaldı. Maya'ydı yine. Dedektif, tünelleri tekrar araştırdık. Başka bir şey bulduk. Ne? Yeni bir kapı. Kilitli. Ağır çelik. Çok daha modern. Belki 10-15 yıllık. Sarah yerinden fırladı. Oradayım. Yarım saat sonra tekrar tüneldeydiler. Maya'nın ekibi yeni kapıyı inceliyordu. Gerçekten de moderndi. Elektronik kilit sistemi vardı. Açabilir miyiz, diye sordu Sarah. Ekipten genç bir teknisyen ileri çıktı. Deneyebilirim. Ama alarm sistemi olabilir. Dene. 10 dakika sonra, kilitte bir klik sesi duyuldu. Kapı yavaşça açıldı. İçerisi küçük bir odaydı. Duvarlarda raflar vardı ve raflarda yüzlerce dosya duruyordu. Sarah birini aldı. İçinde eski belgeler, fotoğraflar, gazeteler vardı. 1892 Boston Altın Soygunu başlıklı bir gazete kupürü vardı. Sarah okumaya başladı. Dün gece, Boston Ulusal Bankası'ndan yaklaşık $500.000 değerinde altın çalındı. Hırsızlar tünellerden girerek kasayı patlatmışlar. Polis 3 şüpheliyi takip ediyor. Başka bir dosya, şüphelilerin fotoğrafları. 3 adam. İsimleri, Patrick O'Brien, Samuel Blackwood, Henry Ashford. O'Brien ve Blackwood yakalandı, dedi Maya, belgeleri okuyarak. Ama Ashford hiç bulunmadı. Ve altının büyük kısmı kayıp kaldı. Sarah başka raflara baktı. Dosyalar sadece soygunla ilgili değildi. İçlerinde modern tarihler, isimler, fotoğraflar vardı. Ve sonra bir dosya gördü ki kanı dondu, Thomas Hartley 1967. Dosyayı açtı. İçinde Thomas'ın ölümü hakkında detaylı notlar vardı. Kim olduğu, nerede öldüğü, cesedinin nereye saklandığı. Hatta tüneldeki yerinin tam haritası. Birisi her şeyi biliyordu, diye fısıldadı Sarah. O gece bile. Başka dosyalar, Richard Mitchell 1985, Jennifer Torres 1998, Michael O'Connor 2010, Elizabeth Warren 2024. Her dosyada ölüm tarihi, şekli, detaylar. Sanki birisi her şeyi planlıyor, kayıt ediyordu. En sondaki rafta bir isim daha gördü, Jonathan Whitmore 2024. Sarah dosyayı açtı. İçinde Whitmore'un son birkaç ayının faaliyetleri vardı. MIT'ten emekliliği, evinin fotoğrafları, günlük rutini. Ve en arkada bir not. Son hedef. Labirente girecek. Tuzağı kurdum. Sarah'ın tüyleri ürperdi. Buradan çıkmamız gerek. Şimdi. Ama çok geçti. Kapı çarptı. Elektronik kilit kilitlendi. Odada alarm sesi yanmaya başladı. Kırmızı ışıklar yanıp sönüyordu. Ne oluyor, diye bağırdı Maya.
Sarah kapıyı kontrol etti. Kilitliydi. Teknisyen sistemi açmaya çalıştı ama ekran şifre istiyordu. Sonra duvardan bir hoparlörden ses geldi. Yaşlı bir adam sesi. Ama Whitmore değildi. "Hoş geldiniz Dedektif Chen. Sizi bekliyordum." "Kimsiniz?" diye bağırdı Sarah. Bir kahkaha. "Henüz tanışmadık. Ama siz benim çalışmamı bozdunuz." Whitmore çok erken konuştu. "Ne istiyorsunuz?" "Aynı şeyi. Gerçeği saklamak. Bilirsiniz, bu tünellerin altında hala milyonlarca dolar değerinde altın var. Henry Ashford'un sakladığı altın. Benim dedem babam." Sarah anlamaya başladı. Ashford'un mirası. Evet, ailem yıllardır bu sırrı korudu. Thomas Hartley bulduğunda, geri almam gerekti. Richard vasıtasıyla. Richard sizin için mi çalışıyordu? Hayır. Ama altını aldıktan sonra, elimizdeydi. Konuşursa kendini de suçlamış olacaktı. İşbirliği yaptı. Sonra çok açgözlü oldu. 1985'te onu hallettik. Diğerleri, hepsi gevşek uçlardı. Birer birer temizledik. Ama işte, Whitmore yaşlandı. Vicdanı kabardı. Onu durduramadık. Sarah odayı araştırıyordu. Başka çıkış olmalıydı. "Bizi de mi öldüreceksiniz?" "Maalesef. Ama endişelenmeyin. Hızlı olacak. Oksijen kesilecek. Birkaç dakika içinde." Hoparlör kapandı. Sarah tavana baktı. Havalandırma deliklerinden gelen hava kesiliyor, yerine bir şey pompalan, gaz mı? "Ağzınızı örtün," diye bağırdı. Ama çok geçti. Maya yere yığıldı. Teknisyen de. Sarah boğulmaya başladı. Dizleri titredi. Yere düştü. Görüşü bulanıyordu. Son düşüncesi şu oldu, labirentte kaybolmuştu. Ve bu sefer çıkış yoktu. Karanlık, sessizlik. Sonra, Sarah gözlerini açtı. Başı zonkluyordu. Neredeydi? Yavaşça doğruldu. Bir hastane odasındaydı. Yanında Rodriguez oturuyordu. "Dedektif, Tanrı'ya şükür." Rodriguez ayağa fırladı. Ne oldu? 3 gün komadaydınız. Sizi tünelde bulduk. Maya ve teknisyen de. Zehirlenmişsiniz. Nasıl buldunuz? Whitmore. Gözaltından kaçtı. Polisi yönlendirdi. Sarah tehlikede, dedi. Tünele götürdü. O oda, elektronik kiliti kırmak saatler sürdü. Neredeyse ölüyordunuz. Sarah anılarını toplamaya çalıştı. Hoparlördeki adam. "Biliyoruz. Kayıtları bulduk. Ses analizinden kimliğini tespit ettik. Edward Ashford. Henry Ashford'un torununun torunu. 80 yaşında. Boston'un en zengin ailelerinden biri. Yakaladınız mı?" Rodriguez başını salladı. "Evinde ölü bulduk. İntihar. Yanında bir not bırakmış, oyun bitti." Sarah yastıklara yaslandı. "Altın. Tünellerde bulduk. 13 külçe. 2 tanesi kayıp, Thomas bulduğunda almış olmalı. Ashford ailesi sonradan satmış. Müzede sergilenecek şimdi." Whitmore. Tutuklu. Ama avukatları konuşuyor. Yaşı, pişmanlığı, yardımı, belki indiririm alır. Sarah gözlerini kapattı. Çok yorgundu. "Dinlenin," dedi Rodriguez. Her şey bitti. Ama Sarah biliyordu. Hiçbir şey bitmemişti. Boston'un altında hala sırlar vardı. Karanlık tüneller, unutulmuş hikayeler, gömülü gerçekler. Labirent hala oradaydı. Ve her zaman olacaktı. 2 hafta sonra, Sarah ilk kez ofisine döndü. Masasında bir paket bekliyordu. Gönderen, Jonathan Whitmore. İçinde eski bir defter vardı. Whitmore'un notları. "Dedektif Chen, hayatımı kurtardınız. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak. İşte gerçeğin tamamı. Belki bir gün anlarsınız. Bazı labirentlerden çıkmak için, önce içine girmelisiniz. Gerçek her zaman özgür kılar. Ama önce acıtır. Saygılarımla, J.W." Sarah defteri açtı. İlk sayfa. 7 Kasım 1967. "Bugün bir hata yaptık ki hayatımızı sonsuza dek değiştirecek." Sarah okumaya başladı. Gerçeğin tamamını öğrenme zamanıydı. Ve belki bir gün, tüm hayaletler huzur bulurdu. Labirent sonunda bir çıkışa kavuşmuştu. Son.